Sana bir soru sorarak başlamak istiyorum video arkadaşlar. Diyelim ki iki kişi var. Birincisi haftada 4-5 gün spor yapıyor, yemeğine dikkat ediyor, uykusuna dikkat ediyor. Yani her şeyi aslında doğru yapıyor. İkincisi ise hiç spor yapmıyor ama testosteron kullanıyor. Sence hangisi daha güçlü olur? Aslında çoğu insan hiç düşünmeden şunu söylüyor. Tabii ki çalışan kazanır. Aslında ben de bu işlerin içine girmeden önce senin gibi düşünüyordum. Çünkü bize hep şu öğretildi. Ne kadar çok çalışırsan o kadar çok karşılığını alırsın. Ama işin gerçeği o kadar basit değil. Hatta bu video bazı insanların hiç hoşuna gitmeyecek diyebilirim arkadaşlar. Çünkü birazdan anlatacağım şeyler arkadaşlar fitness dünyasında yıllardır kurulan o emek her şeydir algısını ciddi şekilde sarsıyor. Ve bu sadece benim fikrim değil, bilimsel bir veri arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce şunu net söyleyeyim. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsan Instagram'da da çok daha aktifim. Günlük içerikler, kısa bilgiler ve reelsler ile sizlere bilgi dağıtmaya devam ediyorum. Tabii ki kendimce. Oradan da beni takip etmek istersen linki, daha doğrusu Instagram adresimi aşağı bırakıyorum. Ama aynı zamanda kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve özellikle bu videoyu spor yapan bir arkadaşınla paylaşmayı unutma diyorum. Çünkü bu video gerçekten çoğu kişinin bilmediği bir şey anlatıyor. Arkadaşlar şimdi konumuza geri dönelim. Spor yapmayan ama testosteron kullanan biri gerçekten spor yapan doğallardan daha güçlü olabilir mi? Cevap seni şaşırtacak. Şimdi sana bahsedeceğim çalışma fitness dünyasında en çok referans verilen çalışmalardan biri. 1996 yılında yapılmış ve bugün hala aslında bu çalışma üzerinde tartışılıyor arkadaşlar. Ama ilginç olan şu, birçok insan bu çalışmayı ya hiç bilmiyor ya da sadece işine gelen kısmını biliyor. Bu çalışmanın amacı çok net. Kas gelişiminde daha belirleyici olan şey ne? Antrenman mı yoksa hormon seviyesi mi? Bunu test etmek için araştırmacılar katılımcıları 4 gruba ayırmış arkadaşlar. Birinci grup ne spor yapıyor ne de herhangi bir hormon kullanıyor. İkinci grup ise tamamen doğal şekilde antrenman yapıyor. Üçüncü grup hiç antrenman yapmıyor ama haftada 600 mg testosteron kullanıyor. Dördüncü grup ise hem antrenman yapıyor hem de testosteron kullanıyor. Tabii şimdi burada çok önemli bir detayı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu çalışmadaki insanlar profesyonel sporcular değil. Ortalama bireyler. Yani bu sonuçlar aslında sana ve belki arkadaşlarına belki benim daha önceme çok yakın. Bir diğer kritik nokta ise katılımcıların kendi testosteron üretimi baskılanıyor. Yani vücutları kendi hormon üretimini üretmiyor. Verilen testosteron tek kaynak haline geliyor. Bu da şu anlama geliyor aslında. Deney oldukça kontrollü bir şekilde ilerliyor ve kullanılan doz yaklaşık az önce de söylediğim gibi 600 mg testosteron enantat arkadaşlar. Yani bu bir tedavi dozu değil. Performans arttırmaya yönelik bir doz. Çalışma yaklaşık 10 hafta sürüyor ve bu süre boyunca tüm grupların güç ve kas gelişimi takip ediliyor. Şimdi senden bir şey istiyorum. Bir saniye dur ve gerçekten düşün. Sence sonuç ne çıkmıştır? Doğal çalışan grup mu önde yoksa sadece hormon kullanan grup mu? Çünkü sonuçlar açıklandığında birçok insan bunu kabul etmek istememiş arkadaşlar. Ama gerçek şu, spor yapmayan ama testosteron kullanan grup spor yapan doğal gruptan daha fazla güç kazanmış. Evet, hiç antrenman yapmadan sadece hormon etkisiyle. Şu anda ekranda gördüğün grafik şu arkadaşlar. Bir tarafta düzenli antrenman yapan doğal bireyler var. Diğer tarafta ise hiç antrenman yapmadan sadece testosteron kullanan bireyler. Ve güç artışına baktığımızda hormon kullanan grup öne geçiyor. Kas kütlesi artışında da benzer bir tablo var arkadaşlar. Ama burada çok önemli bir detayı kaçırmamak gerekiyor. Bu çalışma kısa vadeli. Yani bize şunu gösteriyor. Hormonlar özellikle başlangıçta çok güçlü bir etki yaratır. Ama bu uzun vadede her zaman böyle devam eder demek değil arkadaşlar. Yine de şu gerçek değişmiyor. Kas gelişimi sadece çalışmakla ilgili değil. Aynı zamanda vücudunun içinde nasıl bir ortam olduğu ile ilgili. Şimdi şurada çok önemli bir noktaya geliyoruz aslında. Çünkü bu sonucu gördüğünde çoğu insan verdiği ilk tepki şu oluyor. Demek ki antrenman o kadar da önemli değil. Ama bu tamamen yanlış bir çıkarım arkadaşlar. Aslında bu çalışma bize antrenmanın değersiz olduğunu değil, tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Şöyle düşün arkadaşlar. Kas gelişimi 3 temel faktöre bağlıdır arkadaşlar. Birincisi mekanik yüklenme yani antrenman. İkincisi beslenme ve üçüncüsü ve en göz ardı edilen hormonal ortam. Ve baktığımızda aslında çoğu insan sadece ilk iki maddeye odaklanıyor. Ama vücut bir makine değil, bir sistem. Ve bu sistemde hormonlar adeta gaz pedalı gibi çalışıyor arkadaşlar. Sen ne kadar doğru antrenman yaparsan yap, eğer hormonların düşükse ilerlemen sınırlı olur. Ama hormonların yüksekse çok daha az uyaranla bile gelişim sağlayabilirsin. İşte bu çalışmada gördüğümüz şey tam olarak da bu. Hormon başlangıçta çok güçlü bir kaldıraç etkisi yaratıyor. Ama burada insanların kaçırdığı çok kritik bir detay var. Bu etki sonsuza kadar devam etmez. Çünkü vücut adapte olur. Ve bir noktadan sonra sadece hormon yetmez. İşte bu yüzden gerçek dünyada şunu görürsün arkadaşlar. Kullandığı halde gelişemeyen insanlar vardır. Yani hormon kullandığı halde gelişemeyen insanlar. Çünkü sistem yok. Antrenman yanlış, beslenme yetersiz, uyku ise berbat. Ama buna rağmen insanlar suçu genelde
şunu atıyor. Bende işe yaramadı. Yani ilaçlardan bahsediyoruz. Hayır arkadaşlar, sorun sistemde. Şimdi daha da net söyleyeyim. Testosteron senin bir noktaya kadar taşır. Ama o noktadan sonra seni ileri götürecek olan şey yine antrenmandır. Yani aslında gerçek şu. Hormon avantaj sağlar. Bu tartışmasız bir gerçek. Ama oyunu kazandıran şey hala doğru sistemdir. Ve belki de en önemli çıkarım şu aslında arkadaşlar. Sen yıllarca çalışıp gelişemiyorsan bu her zaman yetersiz çalıştığın anlamına gelmez. Belki de vücudunun içindeki ortam seni sınırlıyordur. Ama bu şu anlama da gelmez. Çözüm direkt hormon kullanmak. Çünkü her avantajın bir bedeli vardır arkadaşlar. Ve çoğu insan sadece avantajı görür. Bedelini değil. Şimdi bu konuyu biraz daha gerçek hayata indirelim arkadaşlar. Çünkü bu sadece laboratuvarda yapılan bir deney değil. Senin her gün gördüğün bir olay aslında bu. Sosyal medyada karşına çıkan o fiziklerin büyük bir kısmı doğal değil. Ama sana öyle satılıyor tabii ki. Çok görmüşsündür Instagram'da ya da herhangi bir sosyal mecrada. Ben sadece düzenli besleniyorum, supplement kullanıyorum, disiplinli çalışıyorum diyen. Bunları duyuyorsun. Mutlaka duymuşsundur değil mi? Ve sonra kendine bakıyorsun. Sen de çalışıyorsun, sen de dikkat ediyorsun ama aynı sonucu alamıyorsun. Ve ne diyorsun? Demek ki bende bir eksik var. Ama çoğu zaman sorun sende değil. Kıyasladığın şey gerçek değil. Ve bu özellikle yeni başlayan insanlar için çok tehlikeli bir algı yaratıyor. Çünkü şöyle bir düşünce oluşuyor. Ben ne yaparsam yapayım bu seviyeye gelemem. Ve bu noktadan sonra iki şey oluyor arkadaşlar. Ya insanlar sporu bırakıyor ya da yanlış yollara giriyor. Genellikle insanlar sadece sonucu görüyorlar. Süreci ve bedeli görmeden. Ama kimse sana şunu göstermiyor. O fiziklerin arkasında ne var? Hangi dozlar var? Hangi riskler var? Hangi yan etkiler var? Çünkü arkadaşlar bir laf var biliyor musunuz? Gerçek satmaz. Hikaye satar. Ve sosyal medya aslında sana hikaye satıyor. Ama sen artık bu hikayeyi biliyorsun. Bu yüzden kendini kıyaslarken bir adım geri çekil ve şunu sor kendine. Ben gerçekten neyle kendimi karşılaştırıyorum? Şimdi aslında buraya kadar her şeyi gördün. Bilimi gördün, gerçeği gördün. Ve artık şunu biliyorsun. Bu oyunda herkes aynı şartlarda başlamıyor. Şimdi size dürüst bir soru soracağım arkadaşlar. Ama gerçekten dürüst bir şekilde kendi kendinize cevap verin. Kendiniz için. Eğer sana şu seçenek sunulsaydı, daha yavaş ama tamamen doğal bir gelişim mi yoksa daha hızlı ama hormon destekli bir ilerleme mi? Hangisini seçerdin? Çünkü işin gerçeği şu, herkes sonucu istiyor ama herkes bedelini ödemek istemiyor. Ve çoğu insan sadece avantajı görüyor. Ama sen artık ikisini de biliyorsun. O yüzden kararın daha bilinçli olacak. Şimdi yorumlara şunu yazın arkadaşlar. Doğal ya da hormon. Bakalım çoğunluk hangi tarafta arkadaşlar. Ve şunu da lütfen unutmayın arkadaşlar. Ben burada sana ne yapman gerektiğini söylemiyorum. Sadece sana gerçeği gösteriyorum. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan, gerçekleri filtrelemeden duymak istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Ama aynı zamanda Instagram'da da çok daha aktif içerikler paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Çünkü bu daha başlangıç arkadaşlar. Ve konunun çok daha derinine ineceğiz. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum.